Merhaba arkadaşlar. İslam filozoflarını ve düşünürlerini tanımaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle İslam felsefesinde Muallim-i Salis olarak bilinen İbn Bace'yi tanıyacağız arkadaşlar. Muallim-i Salis biliyorsunuz 3. muallim demek. İlk muallim Aristoteles, ikinci muallim Farabi ve üçüncü muallim de İbn Bace olarak nitelendiriliyor arkadaşlar. İbn Bace'nin en önemli özelliği Endülüs'te dünyaya gelmesi ve Endülüs'te bilim ve felsefenin öncülüğünü yapması. Çünkü kendisinden sonra İbn Tüfeyli ve İbn Rüşd'ü de çıkartacak bir felsefe geleneğinin başlatıcısı olarak ifade edebiliriz. İbn Bace çok yönlü bir insan. Zaman zaman siyasete müdahil oluyor. Zaman zaman vezirlik yapıyor. Çoğu zaman kovuşturmalara maruz kalıyor. Hapse düşüyor. Gelin beraber İbn Bace'yi tanıyalım. Ve İbn Rüşd'ün ve İbn Tüfeil'in öncüsü olarak nasıl etkin bir konuma sahip olduğunu hep beraber inceleyelim arkadaşlar. Şimdi İbn Bace nerede doğuyor? Saragossa'da doğuyor. Yani bugünkü adıyla Saragossa diye geçiyor. 1077 yılında dünyaya geliyor arkadaşlar. Doğum tarihiyle ilgili araştırmalarda farklı tarihler söz konusu ama 1077 ve 1082 yılları arasında doğduğu ifade ediliyor. Çocukluk ve gençlik yıllarına dair çok detaylı bilgiye sahip değiliz. Ama iyi bir tahsil gördüğünü ve döneminde Batı ile ilmi münazara yapacak kadar bir bilgi ve birikime sahip olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Gençlik döneminde İbn Tifelvit onu Murabıt Devleti emiri onu sarayda vezir olarak görevlendiriyor. Ve bu vezirlik görevi süresince bir takım tartışmalar da oluyor ve birkaç ay hapis yatıyor. Daha sonra İbn Rüşd'ün babasının girişimiyle bu hapis cezasından kurtulduğu ifade ediliyor arkadaşlar. 1118 yılında Hristiyanlar tarafından bölgenin istila edilmesi yine İbn Bace'yi yola düşürüyor ve Valencia'ya geçip Şatıbey'e vardığında muhtemelen zındıklık ithamıyla İbn Tafşin tarafından hapse atılıyor. Ne kadar hapse yattığı bilinmiyor fakat bu hapis döneminde dahi geometri çalıştığını ifade ediyorlar arkadaşlar. Çünkü bilim insanları en büyük sermayesi zihin olduğu için hapse de düşse orada çalışmalarına devam edebiliyor arkadaşlar. Şimdi daha sonra İbn Bace Yahya bin Yusuf bin Taşfin'e 20 yıl kadar vezirlik yaptığı söyleniyor. Bu vezirlik dönemi de uzunca bir süreye tekabül ediyor. Çeşitli öğrencilere hocalık yapmasına rağmen bu noktada en önemli talebesinin İbnül İmam olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Uzmanlık alanlarına geldiğimiz zaman dil konusunda İbn Bace'nin uzman olduğu, Kur'an hafızı olduğu, iyi bir nesep bilimcisi, müzik noktasında çok ileri düzeyde bilgilere sahip olduğu, hatta musiki anlayışındaki yüceliğin felsefi anlayışından daha üstün olduğu söylenmekte. Fakat konuyla ilgili elimize eser çok fazla gelmemekte arkadaşlar. Bir udi olduğu, Lavt adında bir musiki eseri ortaya icra ettiği söyleniyor arkadaşlar. İbn Bace'nin dil konusundaki yeteneği çok önemli. Bu noktada vurgu var. O konuştuğunda kimse galip gelemedi. İbn Bace'den öncekiler ancak ona öğrenci olabilirdi şeklinde de ifadeler var arkadaşlar. Sosyal bilimler alanında yaptığı araştırmalarla fizik bilimlerle ilgili yaptığı araştırmalarda İbn Bace'nin uzman olduğu noktalardan arkadaşlar. Şimdi eserleriyle ilgili bir takım tanıtımlar yapacağım ama daha önce birkaç tanesini söyleyeyim. Tedbirül Mütevahhid, Risaletül Veda, Kitabun Nefs, İttisalül Aklil bil İnsan, El Vukuf Alel Aklil bil Faal, Fi Gayetil İnsaniye ve bunun Risale fil Müteharrik şeklinde Farabi'nin eserlerine yaptığı şerhler var. Onlarla ilgili mantık eserlerine dair yorumlar var arkadaşlar. Onları zaten dilimize kazandırdığımız zaman İbn Bace'yi daha iyi anlamış olacağız. Fakat biz daha önce İbn Bace'nin Tedbirül Mütevahhid adlı eserini çevirmiştik Arapçadan Türkçe'ye. Arapçanın nüshasıyla birlikte bu çeviriyi Mevlüt Hocam'la beraber yapmıştık. İcdar Arslan Hocamızın editörlüğünde yapmıştık. Burada da İslam felsefesinde bireysel bir yönetimin nasıl olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Buna da bireysel yönetim okumaları demiştik. Diğer çalışmamız Kitab-ı Nefs adlı çalışmasıydı. Buna da bu sene yayınladık. Yani çok uzun bir süre olmadı. 6 aydır belki baskıdan çıkalı 6 ay olmuştur. Bu da İbn Bace'nin aslında
duysal verilerden akıl verilerine ve akıl verilerinden de üst düzey sezgisel verilere nasıl ulaşacağına dair nefsin, insanın bilgi melekesinin yeteneğini nasıl kullanacağına dair bir yöntem ortaya koyuyor arkadaşlar. İbn Bace'nin farklı risaleleri de var. Mesela Risaletül Veda var. Veda var pardon. Risaletül Veda da çevrilmeyi bekleyen eserlerden. Bu noktada Bayram Tamtürk hocamızın işte Kitab-ı Nefs çevirisinde de beraberdik. Bayram Tamtürk hocamızın doktora tezi vardı. Doktora tezinde yayınladı. Meşai gelenek ve İbn Bace'nin nefs anlayışı. Bu da literatürde İbn Bace'nin nasıl bir sisteme sahip olduğunu ve Meşai geleneğin devamında nasıl bir sistem ortaya koyduğunu anlama noktasında önemli bir eser arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Şimdi ana hatlarla felsefesine bakacak olursak, öncelikle bilgi anlayışını analiz edersek, oradan hareketle varlık tasavvuruna ulaşırız. Şimdi İbn Bace, insanın duysal gerçeklikten verileri aldığını, bunları hayali formlara ve akıl formuna dönüştürdüğünü ve insanın insan olmasının temelinde de akıl sahibi olması yattığını söyler arkadaşlar. Şimdi burada Kitab-ı Nefs'in içeriğine baktığımız zaman mesela nefs üzerine beslenme, duyu, görme, işitme, koklama, tatma, dokunma, ortak duyu, tahayyül ve düşünme. Bakın düşünmeden önce tahayyül geliyor ve daha sonra düşünme gücü geliyor ve insan aslında bu niteliğiyle insani statüye yükselmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi bizim temel çerçevemiz dış dünyadaki nesnelerden bilgisel formları alıp bu formları anlamlı ve tutarlı bir şekilde tümellere dönüştürmek şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Eğer insan bunu yapabilirse işte o zaman insani, ruhani bir niteliğe sahip oluyor. Eğer bunu yapamazsa behimi bir karaktere sahip oluyor. Bu da nedir? Hayvani düzlemde kaldığını gösteriyor. İbn Bace'nin de bitkisel, hayvani ve insani nefs şeklindeki üçlü ayrıma tabi olduğunu görüyoruz. Bu ayrımla nefsin derece derece nasıl yükseldiğini de bizlere aslında göstermiş oluyor. En sonunda insani statüye gelen insan tefekkür ve irade gücüyle varlığı anlamlandırma kapasitesine ulaşmış oluyor arkadaşlar. Şimdi burada insani statüye ulaştığı zaman işte melekelerini nasıl kullanacağını bilen bir kişiliğe sahip oluyor. Yani dengeyi tutturması gerekiyor. Burada da işte birey ve toplum tasavvuru ortaya çıkıyor. Yani bireyin topluma katılımı, bireyin kendini bilmesi. Şimdi İbn Bace ile ilgili tedbirül mütevahhid kavramından hareketle onun yalnız, ötekileştirilmiş, yalnızlaşan insan anlamında bir anlamla kullanılıyor. Fakat burada biz bunu birey olarak çeviriyoruz, birey olarak anlıyoruz. Çünkü yalnız olmak onun mütevahhid olduğu anlamına gelmiyor. Yani yalnızlık bizatihi kişiyi mütevahhid yapmaz. Çünkü burada erdemsiz şehirdeki erdemli insana karşılık kullanılırken yalnız insan Farabi'de erdemli şehirdeki erdemsiz insana kullanılır. Yani buradaki yalnız insan erdemlidir ama Farabi'deki yalnız insan erdemsizdir. Onun için biz buradaki ıstılahı yani çevirimizde ve buna dair yorumlamalarımızda yalnızı değil birey kavramını tercih ettik. Şimdi bu da siyaset tasavvurunda büyük bir etki yapıyor. Çünkü İslam düşüncesindeki bireyin şekillenişine dair en önemli metin kanaatimize göre bu arkadaşlar. Ve buradan hareketle de şunu söyleyebiliriz. Mütevahhid kişi, süeda kişi ya da nabit ya da nevabit kişi kişilik gelişimini sağlamış, ruhani niteliklerini tamamlamış, bütüncül bir sistem kuracak hale gelmiş insandır arkadaşlar. Yani insani niteliklerini en üst düzeye taşıyan kişidir. Tedbir-i mütevahhid de bu manada ortaya çıkar. Yani bu bireysel anlamda kişinin olgunlaşmasını gösteren temel unsurdur. Şimdi burada siyasetiyle olan ilişkisine geldiğimiz zaman da şöyle düşünelim. İnsan kişilik gelişimini işte bu demin dediğimiz behimi yönlerinden sıyrılarak insani yöne doğru götürdüğü zaman, varlığı doğru anlamlandırdığı zaman, sistemini doğru kurduğu zaman artık üst düzey bir bilgi paradigmasına sahip oluyor. Ve bu üst düzey bir bilgi paradigmasına sahip olması etrafındaki insanlar tarafından rahatsızlık verici bir şey olarak da yorumlanabiliyor. Onun için de erdemli insan burada yalnızlaşmış oluyor. Ama bu da tercihen eğer mesela burada tamamen apolitik bir tutum değil,
Tam tersine kendi konumunu sağlamlaştıran, kendini bilen bir insan olarak onu tercih etmesi öne çıkıyor arkadaşlar. Buna özellikle vurgu yapmamız gerekiyor. Şimdi bir de İbn Bacce'nin tasavvuf ya da sezgisel bilgiye dair yaptığı açılım da bizim için önemli. Çünkü geleneksel bilgi formlarında işte insanın deneyimlenemeyen türden elde ettiği bilgilere dair nasıl bir işlem yapılacağına dair soru işaretleri var. Fakat İbn Bacce bunu çok net bir şekilde çözümlüyor. Ve diyor ki bir insanın sezgisel anlamda bir şey elde etmesi ya da elde ettiğini iddia etmesi mümkündür, bilgidir. Yani ama doğruluğu ve yanlışlığı belli olmayan bir bilgidir. Niye? Çünkü an itibariyle değişkenlik gösteren bir bilgi türü olduğu için bu bilgiyle ilgili olarak yapılacak şey bunun bilimsel bilgiye dönüştürülmesidir. Eğer sezgi dediğimiz şey belli bir akletme ve deneysel tecrübeyle elde edilenlerin neticesinde gelmemişse o zaman bu bilimsel bir bilgi olarak nitelendirilemez. Çünkü burada bir sistem yoktur. Yani burada bizi bilgiye götüren şey sisteme bağlı olması, aynı şartlar altında aynı sonuçları doğurması diyebiliriz arkadaşlar. Eğer bunu yapabilirsek, yani elde ettiğimiz verileri aynı şartlar altında aynı sonuçları doğuracak şekilde sistematize edebilirsek, işte o zaman İbn Bacce'ye göre bu bilimsel bir bilgi tasavvuruna dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Onun için de insan tefekkür ameliyesiyle bu bilgilere sahip oluyor ve aklını olgunlaştırdığı ölçüde bu bilgilerle ilgili üst düzey bir veriye ulaşıyor arkadaşlar. Şimdi Tedbirül Mütevahhidin içeriğinde ne var? Ona bakmak lazım. Mesela tedbirin manası insani fiiller hakkında, ruhani suretler hakkında ve devamında da bunların bireye, aileye ve topluma nasıl yansıyacağına dair yorumlamalar yapıyor arkadaşlar. Onun için de İbn Bacce'nin çok yönlü olarak değerlendirilmesi lazım. Bugün bizim toplumsal alanda yaşadığımız sıkıntıların çözümlenmesinde bu birey tasavvurunun, tedbirül mütevahhid kavramının çok önemli olduğunu ifade edebiliriz. Biz de iki eserini çevirerek, Kitab-ı Nefs ve Tedbirül Mütevahhid adlı eserini çevirerek bu noktada anlaşılmasına katkı yapmayı ümit ediyoruz arkadaşlar. Konuyla ilgili sorularınız olursa bunları alabiliriz. Çok teşekkürler, iyi günler dilerim.